Bebeklerde egzama. Herkesin merak ettiği bir konu. Peki bu bebeklerdeki egzama nedir? Neden olur? Belirtileri nedir? Teşhisi nasıl konulur? Nasıl geçer? Bunları anlatmak için sizlere bu videoyu çekmeye karar verdik. Bebeklerde egzama çok sık görülen alerjik hastalıklardan bir tanesidir. Özellikle 1 yaşından küçük çocuklarda egzama sıklıkla görülüyor. Egzama bebekte görülmüşse bir kere alerjik hastalıklara başlangıç noktası olduğunu bilelim. Genelde alerjik hastalıkların ilk belirtisi egzamadır. Ve egzama çocuklarda, özellikle bebeklerde yanaklarında kızarıklıklar, kulak arkasında, boynunda kızarıklıklar, ilk etapta kolların dış yüzeylerinde, bacakların dış yüzeylerinde kızarıklık olurken çocuğun yaşının büyümesiyle özellikle 1-2 yaşından sonra eklem yerlerinde olmaya başlar. Boyunda, kolların iç yüzünde, bileklerde olmaya başlar. Yaş daha da ilerleyince yetişkin yaşlarda artık el işlerine, ayaklara yayılmaya başlar ve el işlerinde, ayak üstlerinde olmaya başlar ama eklem yerlerinde yine egzama belirtileri devam eder. Yani egzamanın belirtilerinden en önemlisi kaşıntılı kızarıklık. Egzamanın diğer önemli belirtisi ise kaşıntıdır. Kaşıntı önemli bir belirti. Kaşıntı neden olur? Ciltte kuruluk. 3. önemli belirtisi de kuruluktur. Ve bu egzamanın belirtilerinin özellikle tipik lokalizasyonda olması önemli bir klinik belirtidir. Ve bu saydığımız belirtilerin de tekrarlayıcı olması çok önemlidir. Eğer bu belirtiler tekrarlıyorsa yine egzama olma olasılığınız yüksektir. Şimdi bu belirtiler var. Bunun dışında da bazı daha hafif görülen, daha farklı belirtiler de kendini gösterebiliyor. Örneğin yüzde bazen beyaz lekeler ortaya çıkabiliyor. Egzamadan sonra lekeler, beyaz lekeler, bazen koyulaşmalar ortaya çıkar. Bunun dışında kanda immünoglobulin E seviyelerinin yüksek olması ve ciltte özellikle yünlü kıyafetlerden sonra kaşıntının artması, havanın sıcak olduğu zaman artması gibi belirtilerle de kendini gösterebilmektedir. İşte bu belirtilerle kendini gösteren ciltteki alerjik hastalığa biz egzama diyoruz ve bunlar egzamanın belirtilerini oluşturuyor. Bebeklerde özellikle ilk başlangıçta yanaklarda ortaya çıkıyor, boyunda, kulak arkasında ortaya çıkıyor. Bunu da unutmayalım. Peki bebeklerde egzama neden oluyor? Bunun nedenleri neler? Bir kere egzamanın en önemli nedeni cilt bariyerinde problem olmasıdır. Cilt bariyerinde problem, stratum corneum dediğimiz cildin en üst tabakasında bariyerin fonksiyonunda bozulma oluyor. Yani bu cildin koruyan tabakadaki bariyer fonksiyonu bozuluyor ve bu bozukluktan dolayı da su tutma kapasitesi azalıyor, yağ yapma kapasitesi azalıyor ve cildin suyu az, yağı az oluyor. Cildin suyu az, yağı az oluyor. Kuru bir cilt oluyor. Peki kuru cilt olduğu zaman ne olur? pH miktarı artar. pH miktarı arttığı zaman da mikroplar kolay yerleşir. Mikroplar kolay yerleştiği zaman da ne olur? Daha çok egzama alevlenir. Buradaki problemler daha da artar. Özellikle egzamada cildin genetik yapısı bozuk olabiliyor. Her 5 kişiden, yani egzamalıların 5 kişiden birinde genetik olarak yapısal bozukluk var. Yani su tutma kapasitesi az, yağ miktarı az olduğu için cilt fazla kurudur. Fazla kuru olduğu için problemler ortaya çıkıyor. Ve bu cilt kuruluğunu artıran çeşitli nedenler de olabiliyor. Kullandığınız deterjanlar olabiliyor. Bunun dışında kullandığınız sabunlar, şampuanlar, sıkı giydirmek, çok fazla giydirip terletmek ve havanın çok sıcak olması, odanın çok sıcak olmasından dolayı terleme. Çünkü terleme ne yapıyor? Vücuttan su kaybediyor. Ayrıca soğuk havalarda da aynı şekilde ciltten su kaybolur ve bundan dolayı yine egzamayı alevlendirebilir. Bu nedenler tetikleyici faktör olarak karşımıza çıkabiliyor. Ve egzamada tabii sadece cilt bariyerinin problemleri dışında başka nedenler de olabiliyor. Özellikle besinler de tetikleyebiliyor ve havada bulunan alerjenlerden en önemli olarak ev tozu mite'ları da tetikleyebiliyor. Bunlar özellikle ağır egzamalarda bunun riski daha fazladır. Özellikle egzamanın ciddiyeti fazlaysa besin alerjisi olma olasılığı daha yüksektir. %40-50'lere kadar çıkabiliyor. Besin alerjenleri tetikleyebiliyor. Yani cildinin yapısı bozuk ama besin alerjenleri de tetikleyebiliyor. Onun için özellikle bebeklerde bir egzama varsa altta yatan besin alerjisi
aklımıza gelmeli. Özellikle egzaması tedaviye cevap vermiyorsa, nemlendiricilerle cevap vermiyorsa besin alerjisi açısından test yapılması gerekiyor. Yoksa tedaviyle düzelir, daha sonra yine tekrarlar. Tedaviyle düzelir, yani boş boşuna tedavi vermiş olursunuz. Onun için altta yatan besin alerjisi bulunmalı ki burada tedavi edebilelim, diyet yapabilelim. Aksi takdirde tekrarlar durur egzamanız. Besin alerjenleri dedik, ev tozu mite'ları da tetikliyor dedik. Bunun dışında bazen de immünolojik problemler de ortaya çıkabiliyor. Genetik problemler de ortaya çıkabiliyor. Tedaviye cevap alamadığımız, uygun tedaviye, uygun diyete rağmen cevap alamadığımız durumlarda immün sistemle alakalı bazı problemlerin olup olmadığını da detaylı bir şekilde değerlendirmek gerekiyor. Sonuç olarak nedenleri bunlar. Peki egzamamız var. Belirtilerini saydık. Peki teşhisi nasıl koyacağız? Bir kere teşhis belirtilerine göre değerlendiriyoruz. Belirtilerine göre genelde çocuk alerji uzmanları, yetişkinlerde yetişkin alerji uzmanları çok rahatlıkla egzamayı teşhis koyabilmektedir. Teşhis konulduktan sonra ne yapmak lazım? Eğer egzaması fazlaysa ciltten alerji testi yapılması gerekiyor. Bebeklerde 1-2 aylıktan itibaren yapılabiliyor. Ciltten alerji testi yaptık. Baktık ki bazı besinlere hassasiyet var. O hassasiyet eğer ciddi ise bir kere egzamayı tetikleme potansiyeli yüksektir. Ama düşükse bunlarda belirli bir diyetten sonra o besini deneyip problem gerçekten neden oluyor mu olmuyor mu denetlemek gerekiyor. Test yapmak gerekiyor. Boş boşuna gereksiz diyetten de kaçınmamız gerekiyor. Bu da önemli. Yani netice olarak teşhiste özellikle besin alerjilerinde deriden alerji testi yapılması gerekiyor. Bazen kandan yapabiliyoruz ve daha detaylı olan komponentlerine, bileşenlerine baktığımız çok ayrıntılı test gerekebiliyor ve tedaviye cevap vermeyen durumlarda da bazen immünolojik yönden de değerlendirebiliyoruz. Bunların çoğunda immunoglobulin E dediğimiz değerler genelde yüksektir. Bunları da değerlendirebiliyoruz ve alerji testinde diyelim, alerji çıkmadı. Bu sizin alerji olmadığınızı mı gösteriyor? Hayır. Bazen farklı mekanizmalarla da egzama görülebiliyor. Onun için şüpheli gıdaları belirliyoruz. O şüpheli gıdaları diyete alıp o diyete aldığımız gıdalardan sonra cilt bulguları düzelmişse daha sonra bu gıdaları teker teker deneyerek egzamayı tetikleyip tetiklemediğini değerlendiriyoruz. Bazen de bazı besinlere karşı yama testi denilebiliyor. Ama yama testiyle alakalı sonuçlar bize çok fazla fayda sağlamadığı için genelde her çocukta uygulanmıyor. Bunu değerlendiriyoruz ve bazen de özellikle egzamalılarda immünolojik yönden değerlendirme yapıp detaylı bir şekilde değerlendirmek gerekebiliyor. Peki teşhisi koyduk. Belirtiler uyuyor. Teşhiste artık egzama. Egzamayı nasıl tedavi edeceğiz? Bir kere egzamada tedavinin en önemli unsurlarından bir tanesi egzamayı neden olan tetikleyici faktörlerden uzak kalmamız gerekiyor. Yani deterjanları, çocuğa zarar vermeyen deterjanları seçmemiz gerekiyor. Çift durulama yapmak gerekebilir. Bunun dışında çocuğumuzu terletmeyen önlemler almamız gerekiyor. Çok giydirmeyelim, yün kıyafet giydirmeyelim. Buna dikkat edelim. Bunun dışında cilt bariyerini tamir etmemiz gerekiyor. En önemli noktalardan bir tanesi egzamalı bölgelere nemlendirici kullanarak düzeltmeye çalışanlar var. Egzamalı bölgelerde nemlendirici kullanırsa daha da alevlenebilir. Çünkü egzamalı bölgeler daha hassastır ve nemlendiricilerin içindeki kimyasallar alerji kontak dermatite neden olabilir ve alevlendirebilir. Onun için egzamalı bölgelerde özellikle düzeltici tedaviler vermek lazım. Hafif olanlarda kortizonsuz iyileştirici tedaviler kullanılabilir ama ağır olanlarda maalesef kortizonlu tedaviler kullanıyoruz ve kortizonlu tedavileri biz seyrelterek kullanıyoruz. Seyrelterek kortizonlu tedavileri kullanıyoruz ve düzelir düzelmez de sık sık nemlendiricilerle tekrarlamasını engelliyoruz. Yani nemlendiriciler egzama olmasın diye kullanılıyor. Egzamayı düzeltici kremler iyileştirmek için kullanılıyor. Bunları bu şekilde belirliyoruz. Bir taraftan da cilt bariyeri ne demiştik? Kuru demiştik, bozuk demiştik. Bunları tamir etmek için özellikle egzama alevli dönemlerde sık banyo öneriyoruz. Banyo yapmadan önce bazı
tahılların nişastalarıyla bunu su içinde bekleterek cildin yumuşamasını, cildin neminin artmasını sağlamaya çalışıyoruz. Arkasından egzamalı bölgeleri hemen kremlerle düzeltiyoruz ve sağlam yerlere nemlendirici kullanıyoruz. Bu tedavileri kullanıyoruz. Bir taraftan da besin alerjimiz varsa onlara karşı diyet önlemleri alıyoruz. Diyet ve cilt bariyeri düzeltici tedavilerle düzelmiyorsa, ne yaptıysak düzelmiyorsa o zaman bazen anne sütüne ara vermek gerekebiliyor. Özellikle anne sütü alan bebeklerde. Ve bunu yapmadan önce genellikle immünolojik yönden inceliyoruz. Acaba immün sistemle alakalı problem mi var? Onu değerlendiriyoruz çünkü bazen önemli immün yetmezlikler olabiliyor. Bazen de genetik hastalıklar ortaya çıkabiliyor. Bazen de bunlarla karışan seboreik dermatit var mesela. Bu seboreik dermatit özellikle koltuk altında ve bez bölgesinde kendini gösteriyor. Ama unutmayın, egzamalılar genelde bez bölgesinde belirti vermez. Bez bölgesinde pişik olabilir, seboreik dermatit olabilir ama genelde atopik dermatitin kendi bulguları bez bölgesinde olmuyor. Buradan ayırabiliriz. Bez bölgesinde sedef hastalığı da kendini gösterebilir ama atopik dermatit bez bölgesini genelde tutmuyor. Buradan ayırabiliyoruz. Egzama genelde kafa derisini tutuyor. Kafa derisinde genelde konak da birlikte olabiliyor. Seboreik dermatitin belirtileri genelde kafa derisinde oluyor. Çünkü kafa derisi de kuru oluyor. Bununla bakıyoruz. Bunun dışında tedavide önemli olan noktalardan bir tanesi de başka hastalıklar açısından değerlendirmekte fayda var. Ne dedik? Genetik bazı hastalıklar, immün sistemle alakalı hastalıklar olabiliyor. Bazen de uyuz hastalığı olabiliyor. Uyuz hastalığı da özellikle nereyi tutuyor? Bez bölgesini tutabilir, vücut bölgesini tutabilir ve egzamayla karışabilir. Bu da önemlidir. Ve bu bulgularla birlikte başka hastalıkların olmadığını ortaya koyarak, cilt bariyerini düzelterek ve besin alerjisinin olup olmadığını değerlendirerek bebeklerdeki egzamayı tedavi ediyoruz. Bazen de tedaviye cevap vermiyor. Normal tedavileri verdiniz, cilt bariyerini düzeltiyorsunuz, diyet yapıyorsunuz, immünolojik sistemde de problem yok. O zaman ne yapıyoruz? Islak uygulamalarla o zaman tedavi ediyoruz. Bazen çamaşır sulu, çok az çamaşır su koyarak daha büyük miktarda su içinde ne yapıyoruz? Cilt bariyerinin enfeksiyonlardan temizlenmesini sağlıyoruz. Klorlu suda yüzme gibi ortam hazırlamış oluyoruz. Islak uygulamalar, çamaşır sulu banyolar bunlar da denilebiliyor ve cilt bariyerini iyileştirmeye çalışıyoruz. Cilt bariyerini iyileştirmenin farklı metotları var. Özellikle kortizonun çok etkili, yüksek etkili olanlarından ziyade daha az etkili olanlarını ve nemlendiricilerle seyrelterek uygulamaya çalışıyoruz. Bazen de bu tedavilere cevap vermediği zaman daha farklı tedaviler uyguluyoruz. Özellikle biyolojik ajanlar ve immünsüpresif ilaçlar da kullanabiliyoruz. Kortizon gibi bazen çok nadir de olsa kortizonla geçici iyileşme sağlıyor çünkü kortizonlar. Kortizonları ağızdan kullanmayı çok tercih etmiyoruz ama immünsüpresif ilaçları bazen ciddi vakalarda kullanmak gerekiyor ama daha çok bu bebeklerde değil de büyük çocuklarda veya yetişkinlerde genelde ihtiyaç oluyor. Bunu da akılda tutmakta fayda var. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bugün de egzamayı ayrıntılı bir şekilde konuşmuş olduk. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Alerjiden uzak, sağlıklı günler diliyorum. Yorum kısmına soracağınız soruları eklerseniz cevaplamaya çalışacağız.